Liza Oscar'da. Liza Oscar'da playback mi yaptı? Bu herhalde James Bond temalı bir şey yapılmış. Konsept. Liza şimdi geliyor. Liza tepeden geliyor. Uçarak geliyor. Geçen sen mi atmıştın Özgün? Liza'nın şey yapmadan önceki, Amerika'ya gitmeden önceki sesi, bir de Kore'deki sesi diye, değil mi? İki ayrı şirketteki sesi. Sen mi atmıştın onu bana? Ben mi yoksa kaydetmiştim? Dur bakayım. Yok, benim haberim yok hocam. Dur. Ben öyle bir şey buldum geçen. Biri göndermişti bana. Çok da şaşırdım açıkçası. Hatta sana belki göndermişimdir bu arada. İki ayrı ses oluşuyor. Yani 1900 şeylerdeki ilk Kore performanslarındaki sesiyle buradaki sesi arasında dağlar var diyorlar. Şimdi performansın güzel yerleri var. Bence en etkileyici yerlerinden biri şu kafa seslerini kullandığı yer. Şurası. Tam sesle çıktı ve sonra kafa sesleri. Tabii bu tamamen playback zaten. O belli. Stüdyoda üretilmiş. Yani en etkili yer burası. Fakat parçanın aslında patladığı yer son kısmı. Çok ilginç. Buyurun. Burada hacimli bir ses arıyor kulak yani. Altı vuracak. O gelmiyor. Çünkü alt sesleri çok hacimli değildi zaten. Koca bir koro giriyor. Sonra küçücük bir renk kalıyor geriye. Sonra dans zaten. Şimdi Blackpink kızlarını ayırdılar. Her biri ayrı ayrı performanslar yapıyor artık. İşte Rosé ayrı yapıyor, Jisoo ayrı yapıyor. Jisoo galiba Kore'de sadece yapıyor. Onu da sürekli ittiriyorlar. Jennie ayrı performanslar yapıyor. Rosé'yi izlemiştik zaten. Aslında Rosé'nin birçok analizini yaptım. Şimdi Jennie'nin de Liza'nın da kullanılışı, yani Amerikan müzik endüstrisinde kullanışı Oscar'la. Yani bu kızları sürekli bir şeyin içine sokuyorlar. Çünkü çok büyük izlenme alıyor Blackpink kızları. Çünkü Asya izliyor. Asya'nın tamamı izliyor ve inatla her yere sokuşturuyorlar. Bu kızların şimdi şu anda işte mesela La Liza'nın temel yapısı neydi? İşte sevimli, tatlı, şeker, bir sürü ifadelerle seyirciyle bağ kurmuş, çocuklarla bağ kurmuş, büyük kitlelere ulaşmış. Güzel, yani eğlenceli şarkılar üreten bir gruptu Blackpink. Bunlar ayrıldıktan sonra kimliklerini de ayırmaya başladılar. İşte Rosé birazcık böyle gene aynı Bruno Mars'la yaptı ve çok patlayan yaptı. Sonrasında gidişat ama böyle gitmiyor. Bakın şimdi ben Jennie'nin son bir performansını izledim. O gidişat pek düşünüldüğü gibi değil ya. Yani bu Ruby performansında Jennie'nin gittiği yol İlginç. Biraz göstereyim size. Kayıtlar biraz şöyle. Performansın bir bölümü var.
Bulamadım size şimdi. Şu muydu acaba? Filter mi neydi? Yani sanki böyle bulamıyorum. Yok, şarkının ortasındayım hep. Tam bulamadım. Ya velhasıl o izlediğim kısım şimdi bulamadım ama gittikçe gidişleri böyle Rihanna'nın ilk çıktığı, Rihanna işte Umbrella söylüyor. Sonra gittikçe daha güzel şarkılar söylüyor. Sonra Rihanna'nın bir şey dönemi var ya, yani böyle bir kırılma dönemi var. Gittikçe daha fazla pornografi ve seks objesi haline geldiği bir dönem var. Daha da fazla, daha da fazla, en sonunda böyle şarkılar üretip en sonunda müziği bıraktığı bir şey. Sanki böyle bir moda doğru gitmeye başladılar. Yani bu kızları Amerikan dünyasının içine aldılar, bu pazarın içine. Yavaş yavaş izleyiciye böyle bir alıştırarak gidiyorlar. Sonrasında zaten istedikleri izlenmeydi. Çünkü bence artık Amerikalı şarkıcılar Amerika dışında izlenme olarak, yani show izlenmeleri olarak çok düşük performans veriyorlar bence. Özellikle bu şeyleri aldığın zaman, ya çok basit bir örnek vereyim Özgün. Şeye bakıyorum. Atıyorum Amerika'da bir YouTube kanalı. Ünlü bir YouTube kanalı. Şahıs değil, bir firma YouTube kanalı. Bir herhangi bir talk show YouTube kanalı. Bu kızları konuk alıyor Özgün. Farz et. Evet. 10 milyon izleniyor. Hemen ardından bir Amerikalı starı konuk alıyor, 300 bin. Bu kadar fark var. Yani bu endüstri artık büyüyemeyen endüstri. İçine bu kızları katmaya çalışıyor. Ama bu kızları sanki bir şekilde ne yapacaklar, edecekler. O son, işte o Jenny'nin o performansının şeyini bulamadım. Gösterseydim anlayacaktınız. Bana şu. Red Not'tan atmışsınız hocam. Şu. Ben saçma yani şu nokta Jenny'nin, yani Jenny'nin bu noktası böyle bana bir Rihanna vibe'ı veriyor. Hani nasıl bu kızları daha albenisini yükseltip nasıl cezbedici hale getirip onların o çocuksu havalarını kıralım. O çocuksu havalarını yok edelim. Daha kadınsı bir hava verelim. Çünkü hani o çocuksuluk Asya dışında pek aslında bir etkisi olan bir şey değil. Çoğunlukla Asya ve bizim bölgemizde çocuksuluk kıymetli. Orada pek öyle değil. Daha çok para getiren, endüstri içinde para toplayan şey kadınsılık. Ve bu şarkıcıları bakın, Laliza'da da aynısı var. Performans boyunca hiç gülmüyor. Hiç dikkat ediyor musunuz? Bakın mesela imaj her şeydir. Bakın. Hiç. Performans bitiyor. Bakın. Final. Bitti. Yani şimdi size şey gelebilir, yani ne var hocam, gülmezse gülmez, yani bu öyle bir dans gösterisidir. Ama bu kız bu değil ki. Yani Liza bu değil yani. Liza başka bir insan yani. Başka bir sevimlilik abidesi değil miydi Liza? Sanki bana öyle geliyor yani her şeyde. Bak bu kız da işte Liza. Aynı kız. Yani yüzü gülen bir kız bu kız. Ve dansçı. Bu kız nasıl olacak? Yani bu acaba bu endüstri bu çocukları yiyecek mi ya Özgün? Ben çok korkuyorum. Onu söyleyeyim. Ve bu aslında ilginç bir örnek oluyor global pazara da. Çünkü Blackpink'in bu kadar büyüyüp sonra parçalara ayrılıp yani artık Asya dışına da çıkalım, global dünya şarkıcılığı yapalım derken aslında acaba yani hani bir daha büyüyelim derken acaba aslında başka bir şeyin içine girip yok mu oluyorlar? Yani. Kimlikleri mi yok oluyor acaba diye biraz düşünmek gerekebilir. Çünkü bu K-pop endüstrisi 3-5 senelik bir endüstri değil. Doğru değil mi? Yıllarca uğraşıldı bunun için. Grup hepsi zaten gibi. Amerika'da da hayranlığı var hocam. Sözünüz kesmiş gibi olmuyor. Yo söyle. Zaten hep Amerikan Hollywood filmlerinde çekik gözlü, işte vamp kadın imajı çok vardı her zaman. Yani uzak Asya'nın kadınlarına karşı bir ilgi alaka olduğu için şimdi o aslında matchleniyor biraz. Yani Amerikan kültürü artık filmlerde izlediği kadınları konserlerine gidebiliyor. Aynı. Yani belki de. Evet, bu da bir bakış açısı. Bakayım. Blackpink kızları hep seksi göstermeye çalışıyorduk ki.
Kore'deyken de durum buydu. Asyalı erkekler arasında pedoluk çok yaygın. İster uzak ister yakın Asya olsun iğrenç ama durum bu. Bak Kayin'in yorumu mesela. Şimdi bu konuda haklı olabilirsin. Fakat ülkenin yapısına göreydi onun da sistemi. Ya ben hiçbir şeyinde bu kadarını görmedim. Yani Jenny'nin son konser performansını izleyin bunu örnek için. Bu o seviyenin çok daha üstü olduğunu göreceksiniz yani. Daha farklı bir seviyeye doğru gittiğini. Dediklerinize boşa çıkartmak için söylemiyorum. Sadece eklemek için söylüyorum. Peki. Daha fazla